Merhaba dostlarım. Bugün sizlere benim de merak ettiğim bir konuyu açıklayacağım ve kendi anlatımımızda bunu güzelleştirmeye çalışacağız dostlar. Bugün birazcık Nikola Tesla'dan size bahsetmek istiyorum ve devamında da alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklardan kendi anlatımımızda bahsedeceğim dostlarım. Ben de fizik bilmiyorum. Siz de belki fizik bilmiyorsunuzdur ama bilmediğimiz halde bu fizyolojiyi nasıl öğrenebiliriz? Bunu size aktarmaya çalışacağım dostlarım. Hiç uzatmadan Tesla'nın kısa ve öz bir şekilde hayat hikayesinden bahsedip devamında da doğru akım ve alternatif akım arasındaki farklara geçeceğiz dostlar. Nikola Tesla'nın sır gibi hikayesi. Nikola Tesla 9 Temmuz 1856 sabahında Hırvatistan'ın Similjan köyünde Sır kökenli bir ailenin ikinci erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Daha çocukken Mayıs böceklerinin kanatları dönen çarklara çarpıştırarak dünyadaki ilk Mayıs böceği gücüyle çalışan motoru icat etmişti. Babası oğlunun kesinlikle kendisi gibi rahip olmasını istiyordu. Ama Tesla mühendis olmakla ilgileniyordu. Daha 17 yaşındayken o dönem ölümcül olan kolera hastalığına yakalandı. Durumu çok ağırdı. Babası duruma çok üzülmüştü. Eğer iyileşirsen mühendis olmana izin vereceğim demişti. Tesla bunu duyunca hasta yatağından gözlerini açabilmiş ve hayatta sırf bu yüzden tutunmaya başarmıştı. Okulu tamamlayamadan abisinin ölümüyle uzunca bir süre depresyona giren Tesla, Avrupa'da hayallerini gerçekleştiremeyeceğini anlayınca asosyal bir kişilik olarak Amerika'ya gidip fikirlerini orada hayata geçirmek ister. Zaman içerisinde Amerika'da bilime değer veren insanlarla tanışır ve fikirlerini sunma fırsatı yakalar. O dönemde bu insanlar Tesla'yı Edison'un şirketine götürüp Edison ile tanıştırırlar. Alternatif akım ile yapabileceklerini anlatan sonra Edison'un teoriyle vakit geçiriyorsun sözlerine içerlenir. Ancak Edison'un doğru akım santrallerinde büyük bir verimsizlik problemi vardır. Bu problemi çözmesi karşılığında kendisine çok yüksek bir ücret önerilir. Tesla kendi laboratuvarını kurmak için bu teklifi kabul eder ve gece gündüz çalışarak tüm problemleri giderir. Hak ettiği ücreti istediğinde ise Edison "Sen hiç Amerikan şakalarından anlamıyorsun" der ve Tesla'yı ücretini ödemez. Tesla şirketinden ayrılır. Uzunca bir süre Edison'un elektriği transfer edecek kabloların geçeceği çukurları kazmak için çalışır. Bu sürede çevresinde Tesla'nın fikirlerine inanan birkaç küçük yatırımcı ile tanışır ve ilk şirketi olan Tesla Işık şirketini kurar. Kısa bir süre sonra bir başka yatırımcı Tesla'nın hayalindeki alternatif akım ile çalışan motor fikri üzerine yatırım yapmayı kabul eder. Kısa bir zamanda Tesla motorun üretimini tamamlar ve tam hayal ettiği gibi çalıştığını büyük bir memnuniyetle izler. Edison ise bu sırada tüm bu gelişmeleri takip eder ve Tesla'nın fikirlerini ilerlememesi için elinden geleni yapar. Hatta bu konuda o kadar ileri gider ki Tesla'nın savunduğu alternatif akım ile çalışan ve idam için kullanılacak olan elektrikli sandalyeyi keşfeder. İlk olarak 1890 yılının Ağustos ayında bir hükümlü için kullanılır. Sandalye ani kalp durması neden olacağına inanılan 1000 volta ayarlanmıştır. Bu ayar bir gün önce bir at üzerinde denenmiş ve ani ve temiz bir ölüme yol açacağına kanaat getirilmiştir. Elektrik verilen mahkum ölmemiştir ve doktorların mahkumun yaşadığını teyit etmesi üzerine bu defa 2000 volt akım verilir. Toplam 8 dakika süren infaz adeta bir korku filmine dönüşür. Mahkumun damarları patlar ve vücudu alev alır. İzleyenler dehşet içinde hapishaneden kaçarlar. Ama alternatif akımın ne kadar riskli ve kötü olduğunu göstermek ve Tesla'nın fikirlerinin insanlık için zararlı olduğunu algısı oluşturmaktır. Başarısız olunan bu idam denemesi sonrasında Edison biraz daha ileri giderek yeni bir plan daha yapar. Dünyaca ünlü bir sirkte birkaç hafta önce ürkerek birkaç insanın ölümüne neden olan file idam cezası verdirtir ve herkesin gözü önünde bu fil alternatif akıma maruz bırakılır ve öldürülür. Tesla bu kampanyaları aldırmaz. Çalışmalarına devam eder ve çok daha az maliyet ile çok daha fazla elektrik üretebileceğini düşünür. Edison ile bu kez dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesinin ışıklandırma projesinde karşı karşıya kalır. Edison'un vermiş olduğu teklifin 1/3 bir fiyat verir ve ihaleyi kazanır. O gün Tesla Edison'a karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Fuar Tesla'nın ucuz elektriğiyle günlerce aydınlatılmıştır. Tesla aradan geçen onca zaman sonra elektriğin ücretsiz olabileceğini düşünür ve bu doğrultuda çalışmaya başlar. Atmosferdeki iyonosfer tabakasını iletken olarak kullanacak ve elektriği tüm dünyaya ücretsiz bir şekilde yayacak. Bu durum sermayedarların rahatsız eder ve tüm yatırımcılara destek olmaktan vazgeçer. Tesla tüm bu varlığını bu fikir uğruna harcar. Parası bitince fikir için yapabileceği bir şey kalmamıştır. Bir otel odasında
dostlarım büyük bir ihtimalle aç bir şekilde hayata gözlerini yumar. FBI odasındaki tüm notları el koyar ve bugüne kadar kimseyle paylaşmaz. Bu hikaye bize aslında Tesla'nın ne kadar büyük bir fikir adamı olduğunu, ne kadar büyük bir bilim adamı olduğunu gösteriyor. Fakat hayatın kötü yanının da nasıl bir hayatı karardığını da gösterebiliyor dostlarım. Alternatif akım ve doğru akım, bunlar şu anki kullanmış olduğumuz elektriği oluşturan temel yapı taşları dostlarım. Şimdi en önemli olan noktalara geleceğiz, farkları. Elektrik akımı elektronların bir tel gibi iletken boyunca harekatını ifade ederken elektrik enerjisi alternatif akım ve doğru akım olmak üzere iki şekilde aktarılıyor dostlar. Alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklar ise yönle ilgilidir. Doğru akımda elektronlar tek bir yönde sabit bir şekilde akarken alternatif akımda elektronlar bazen ileri bazen geri giderek sürekli olarak yön değiştirir. Bu periyodik yön değiştirme alternatif akımın frekansını belirler. Hem alternatif akımda hem de doğru akımda bir devredeki akımın türü tanımlanır. Santrallerde üretilen elektrik hatlarında akan ve bir duvar prizinden gelen ev elektriği alternatif akımdır. Bir cep telefonu, el feneri, dizüstü bilgisayar veya pille çalışan diğer cihazlar ise doğru akımı temsil eder dostlar. Alternatif akım elektriği uzak mesafelere iletmek için en iyisidir. Elektriği daha uzak mesafelere taşımak ve daha fazla güç sağlamak için ise yaygın olarak kullanılır. Diğer bir taraftan elektrik enerjisini alternatif akım yerine doğru akım ile iletmek daha verimlidir. Bunun için iki dönüştürücü istasyonuna ihtiyaç duyulur. İlk olarak iletim sürecini başlatmak için alternatif akım gücü doğru akım gücüne dönüştürmek gerekir. Daha sonra şebekeye bağlamak için ise doğru akım gücünü yeniden alternatif akıma dönüştürmek gerekir. Bu da donanım karmaşıklığını ve yüksek maliyet anlamına gelir dostlar. Alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklar. Alternatif akım ve doğru akım arasında dostlar 14 tane bir fark var. Bunlardan size tek tek bahsedeceğim dostlarım. Birinci, akımın akış yönü. Bir devreden geçen bir alternatif akım belli bir frekansta yönünü tersine çevirebilir. Doğru akım ise devreden geçen bir doğru akım yön değiştirmez dostlar. Frekans ikinci olarak bakacağımız şey frekans. Alternatif akım frekansı gerilim ve akım yönünün kaç kez tersine çevirdiğini belirtir. Frekans 50 Hz ile akımın 50 kez yön değiştirdiği anlamına gelir. Doğru akımın frekansı her zaman sıfırdır. Çünkü asla yönünü değiştirmez. 3. Elektronların hareketi. Alternatif akımda elektronlar harekatın yönünü negatif ve pozitif kutuplar arasında değiştirir. Doğru akımda ise elektronlar yalnızca negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket ederler. 4. Akım büyüklüğü. Alternatif akımda anlık akımın büyüklüğü zamanla değişmektedir. Doğru akımda ise doğru akım için büyüklük her an sabittir. Ancak darbeli doğru akım ise değişkendir. 5. Güç faktörleri. Alternatif akımda 0 ila 1 arasında değişebilir bu güç. Fakat doğru akımda ise her zaman 1'dir. 6. Pasif yük. Alternatif akımda empedans yani reaktans ve direnç kombinasyonları vardır. Fakat doğru akımda yalnızca direnç vardır dostlarım. 7. Dalga tipleri. Alternatif akımda sinüzoidal, trapezoidal, kare ve üçgen olarak 4 tane farklı dalga boyu vardır. Fakat saf ve doğru akımda ise titreşimli doğru akım olmak üzere 2 tane dalga boyu vardır dostlarım. 8. Elektrik enerjisinin iletimi dostlar. Burada alternatif akımda bir güç sisteminde gücü iletmenin geleneksel yöntemi alternatif akım iletim sistemidir. Kayıplar ise doğru akım iletim sistemine göre daha fazladır dostlar. Doğru akımda ise ileri teknoloji cihazlar kullanılarak yapılan doğru akım güç iletim sisteminde kayıplar ise alternatif akım sistemine göre daha azdır dostlar. 9. Çevrim. Alternatif akımda indüktörler yardımı ile doğru akım beslemeden dönüşebilir. Fakat doğru akımda bir reküratör yardımı ile doğru akım beslemesinden yönü değişebilir. 10. Yük tipi. Direnç, endüktif ve kapasitif tip yük bağlanabilirler. Fakat doğru akımda ise yalnızca direnç tip yük kullanılabilir. 11. Kaynak. Alternatif akım jeneratörlerinde kullanılabilir ve doğru akımda ise doğru akım jeneratörleri ve aküler ve pillerde de kullanılabilir dostlar. Tehlike kısmına bakacak olursak 12. olarak dostlar alternatif akım tehlikelidir. Çünkü aniden yükselmeler ve aniden alçalmalar olduğundan tehlikesi biraz fazladır. Fakat doğru akımda aynı güç oranı için alternatif akımdan daha tehlikelidir. 13 olarak uygulamalara bakacağız dostlar. Uygulamalarda alternatif akımlar konutlarda, endüstriyel ve ticari ekipmanların çoğu alternatif akım ile çalışırken doğru akımda ise cep telefonlar, elektrikli araçlar, galvanik kaplama, el feneri gibi küçük aletlerde pil yardımı
güvenliği gözeten aletlerde kullanılıyor. Alternatif akım konut, prizler ve elektriğin daha uzun yerlere iletilmesi konusunda her zaman bu alternatif akımın kullanılması gerçekleşiyor dostlarım. Kısaca bakacaksak dostlarım, alternatif akım ve doğru akım arasındaki farkların temeli birinin sadece bir girdisi ve bir çıktısının olması, bu doğru akım. Ve piller düşünün ya da bir power bank kafanızda canlansın dostlar. Ne yapıyorsunuz? Power bank şarj dolduruyorsunuz ve sonrasında bunu telefonunuza şarj ederken doğru akımı kullanmış oluyorsunuz. Fakat power bank'i fişe taktığınızda alternatif akımdan doğru akıma bir geçiş sağlıyorsunuz aslında. Ne oluyor? Pilin içerisindeki, power bank'in içerisindeki elektrik doğru akım. Fakat biz prizden çekmiş olduğumuz akım ise alternatif akım. Bunu kablolar vasıtasıyla doğru akımı alternatif akıma dönüştürüyor hemen hızlıca. Bu şekilde küçük küçük bilgiler vererek bu aradaki farkı ve Nikola Tesla'nın hayatının ne kadar gizemli ve ne kadar zor bir şekilde kötü insanlarla baş etmek için geçirdiğini sizlere aktarmak istedim dostlarım. Umarım bu tarz içerikleri beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımızda uzun uzun farklı böyle bilgisel, bilimsel, evrimsel yönlere de dayanarak belgesel serileri çekmeyi düşünüyorum. Eğer benim belgesel serilerimi ve bu tarz videolarımı seviyorsanız dostlarım ve hangi bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız bunların hepsini bana yorumlar kısmına yazmanız veya mail atmanız benim için önemli dostlarım. Bu tarz videoların devam etmesi için ve sizlerin videolara beğenilerinizi, yorumlarınızı yapmanız beni daha da şevklendiriyor ve bu videoları çekmem için daha da böyle zaman ayırmamı, daha çok araştırma yapmamı kamçılıyor diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım dostlar. Çünkü neredeyse %80'i abone olmayan kişiler videolarımızı izliyor. Bir senedir bu seriye devam ediyoruz. Bir senedir videolar çekiyoruz ve bunun devamı da gelecek dostlarım. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Eğitim Masası ailesi.